Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün anlatacağımız konu asfaganda sertleşme bozukluğuna. Cinsel isteksizliğe iyi gelir mi ya da testosteronda bir artış sağlar mı? Asfaganda ile ilgili PubMed'de bilimsel yayınlara baktığımız zaman yaklaşık 1500 tane bilimsel yayın çıkıyor. Asfaganda Hindistanlıların geleneksel ayurvedik tedavide kullandıkları, yaklaşık 3-6 bin yıldan beri kullandıkları bir bitki. Ve Hindistanlılar için Rasayana ya da tonik olarak adlandırdıkları, yani organ uyarıcı adlandırdıkları özel bir bitki. Bu bitkinin köklerinden elde ettikleri ilaçla tedavi ediyorlar hastaları. Çok popüler oldu. Bütün dünyada çok popüler oldu asfaganda bir şekilde. Nasıl Çinliler ginseng gibi bilimsel yayınlarda çalışmayı çok seviyorsa, Hindistanlılar da asfagandayı bilimsel yayınlarda çalışıp popülerleştirmeyi çok seviyorlar açıkçası. Çünkü yayınların büyük bir kısmı Hindistan'dan çıkıyor. Testosteronu arttırdığını iddia ettikleri yayınlara baktığımız zaman kısa özet çalışmalarında testosteronu arttırdığını, ama yayının tam metnine baktığımız zaman testosteronu nereden almış, nereye çıkarmış baktığımız zaman mesela 400'lerden almış ortalama değer, 470'lere, 690'lardan almış, 750'lere çıkartmış. Bu testosteron bandında, yani işte 400-500, 600-700 bandında ki testosteron artışının ne cinsel isteğe, ne sertleşim bozukluğuna, ne de kas gelişimine bir etkisi olma ihtimali çok zor. Çünkü zaten biz bunu başka ilaçlarla daha fazlasını sağlayabiliyoruz ama aynı etkiyi alamayabiliyoruz nedense. Çalışmaların büyük bir kısmı da zaten bunu öngörüyor. Diyor ki yani bu testosteron artışından gelmiyor bu iyilik hali diye. Çünkü asfagandan aynı zamanda antioksidan, anti-inflamatuar, kortizol düşürücü, uyku kalitesini arttırıcı ve kişide stres, anksiyete, kaygı gibi duygu durum bozukluklarına iyi gelen, faydası olan bir yanı var. Zaten o 1500 yayının büyük bir çoğunluğu da duygu durum bozuklukları üzerine, işte stres, endişe, kaygı, uyku üzerine yapılmış yayınlar. Daha çok aslında asfagandayı bu konuda insanlar kullanıyor. Bu konuda yapılmış çalışmalar var testosterondan ziyade. Dediğim gibi eğer bir asfaganda kullandınız ve testosteron 300'lerden 700-800'lere çıkıyorsa bunun asfagandadan gelme ihtimali yok. İçinde başka bir şey olabilir kullandığınız maddenin, ki çok da tahşiş edilen bir ürün. Yani ürünün mesela bitkinin köklerinden yapmaları lazım. Gövdesinden, yapraklarından yaparak ya da içine başka bir şey koyarak da etiketleyebiliyorlar. Bununla ilgili yapılmış çalışmalar da var. Tahşiş çok asfagandada. Ve işin enteresan tarafı, bana 2 tane de hasta geldi. Asfaganda kullandıktan sonra, genç erkek hasta, cinsel isteksizlik ve sertleşme bozukluğu geliştiğini söylediler. Asfaganda özellikle kortizolü bariz bir şekilde düşürüyor. Özellikle çalışmalar stres, endişe, kaygı gibi duygu durum bozukluklarında, uyku bozukluklarında, uyku durumunu düzeltmek için iyi geldiğini gösteren çalışmalar üzerine yoğunlaşmış durumda bilimsel çalışmaları. Asfaganda konusu bu şekilde. Bana ulaşmak isterseniz WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.